Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzda askerlerin tier sistemi ile alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Çoğu arkadaşımızın tier sisteminin oransal mantığını bilmediğini fark ettim. Bu yüzden savaşlarda çok fazla zarar görüyorlar. Ben de bu konuya açıklık getirmek istedim. Sizler de daha fazla kişiye ulaşmamız için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar tier sistemi şu şekilde. T1'den başlayarak T10'a kadar ve daha sonrasında altın kale ile birlikte bu seviyenin daha da ilerlediği bir sistem. Biz bugün T1 ve T10 arası hakkında konuşacağız sizlerle. Bir tier ile diğer bir tier arasındaki arkadaşlar güç farkı oransal olarak %35'tir. Yani mesela buradaki seviye 10 askerimizle seviye 9 askerimiz arasında %35 güç farkı var. Arada 2 tier fark olduğu zaman arkadaşlar bu oran çok daha farklı oluyor. Çünkü askerler gelişirken güçleri oransal olarak artıyor. Bu ne demek? Kısaca anlatayım. Seviye 10 asker ile seviye 8 arasında arkadaşlar %35, %35 toplam şeklinde %70 değil tam %120 güç farkı var. Bu da aradaki tier farkı arttıkça diğer askerler arasındaki oran farkının arttığını da belirtmek isterim. Hepsini tek tek söylememe gerek yok. Fakat bir adamla sizin aranızda 2 tier seviyesi fark varsa bu sizin için sıkıntı yaratacaktır. Savaşlarda bu tier sistemine göre bilgiyi şöyle aktarayım sizlere. Birine saldırırken karşı tarafın askerlerinin seviyelerine bakmanız lazım. Bonuslarınız hemen hemen aynı ise buradaki tier farkından dolayı üstünlük kurarsınız. Ama önemli husus şu, birine saldırırken mutlaka tier seviyenizin o kişiden fazla olduğuna emin olun. Çünkü saldırı savaşlarında askerleriniz ölüyor ve belli bir kapasitede asker gönderdiğiniz için bu sizlere sorun yaratabilir. Bu mantığa göre galibiyetinizin kesin olmasını istiyorsanız her zaman karşıdaki kişiyle aranızdaki tier seviyesinde 2 kademe fark olmasına dikkat edin. Bu şekilde savaşı minimum hasar alarak kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradaki saldırı raporumuz var bir tane. Buradan örnek vererek sizlere demek istediğimi daha iyi anlatacağım. Mesela önce burada oranlara bakın arkadaşlar. Hemen hemen karşıdaki arkadaşımızla oranlarımız aynı. Fakat savaş detayları kısmına girdiğimiz zaman burada bizim tier 9 askerlerimiz var. Fakat karşıdaki rakibimizin askerlerinin tamamı tier 8 seviyesinde. Buradaki tier 9 seviyenin avantajından kaynaklı biz burada savaşı kazanmışız. Demek istediğim tier mantığı bu. Savunmada da aynı mantık geçerli arkadaşlar. Fakat şöyle bir avantaj var savunmada. Kalede tüm askerleriniz savunma yaptığı ve askerlerinizin şuradan mesela görebilirsiniz. Benim buradaki tüm birlik sayım 298 bin. Tüm askerlerim savunma yapıyor ve askerlerim revir kapasitem dolmadan ölmediği için rakibi oranla asker sayımız çok olduğundan askerlerimiz daha kolay savunma yapacak. Ama tier seviyesi bizden daha yüksek bir kişi bile bize saldırsa her halükarda tier seviyem düşük olduğunda normalde 11 asker yaralanacağına orana bağlı olarak 20 bin, 30 bin şeklinde askerlerim yaralanabilir ve bu şekilde revirim daha hızlı dolar. Bu rakamları örnek olarak veriyorum. Tamamen savaşın seyrine göre bu oranlar farklılık gösterebilir. Bu konuyu altını çizerek belirtiyorum. Savaş bonuslarınızın eşit olduğu durumlarda bu sistem geçerlidir. Eğer adamın bonusu sizden daha fazlaysa, rakip askerin tier'ının sizden düşük olduğu durumda bile sizi çok rahat bir şekilde püskürtebilir ve saldırıda yenebilir. Tabii bu konunun içine kahramanlar ve kahraman yetenekleri de girmekte. Buradaki artı eksi hesabını %100 olarak yapamazsınız ama basitçe mantığını böyle işlemekte. Sizler bu mantık çerçevesinde savaşlarınızı yaparsanız galibiyet almanız kaçınılmaz olacaktır. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz teknik bilgi içerikli videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmında lütfen belirtin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.